Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan harika bir dereotlu poğaça tarifi hazırladım. Artık pastanelerden almanıza gerek kalmadan bu güzel tarifle evinizde kendiniz yapabilirsiniz. 10 dakikada kolayca hazırlıyoruz. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşak, harika bir poğaça tarifi. Yiyenlerden çok beğeni alan tarifimi kesinlikle sizlerin de denemenizi öneriyorum. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Dereotlu poğaçamızın yapımına geçiyorum. Büyük bir kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitrelik bardak ölçüsüdür. Yarım su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayıralım. 125 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullandım, 1 paket kabartma tozu. Bütün malzemeyi güzelce karıştıralım. Ardından 5 su bardağı unu birkaç aşamada kontrollü ekleyerek hamuru güzelce yoğuralım ve yumuşak kıvamlı hamur elde edelim. Mutlaka unu kontrollü ekliyoruz. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterir. O yüzden mutlaka kontrollü kullanıyoruz. Ben önce 4 su bardak unu 2 aşamada ekledim. Ardından kalan 1 bardak unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu güzelce toparladım ve yumuşak kıvamlı hamur elde ettim. Sizler de 4 bardak undan sonrasını azar azar ekleyin. Daha sonra yarım demet ince doğranmış dereotunu ekleyelim. Sonra dereotunu hamura güzelce yedirelim. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak dokulu hamur elde ediyoruz. Ve tezgahın üzerine hamurumuzu alalım. Hamuru elimle bu uzunluğa getiriyorum. Hamur kartıyla ortasından 2 eşit parçaya bölüyorum. Rulo yaparak hamurların ikisini de bu uzunluğa getiriyorum. Sonra her bir hamuru 10 eşit parçaya tekrar bölüyorum. Bu şekilde toplamda 20 tane bu ölçülerde parçalara ayırdım. Sonra parçaları elimle yuvarlayıp bu büyüklükte bezeler yapıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra bezeleri ve bir tepsinin içerisine koyalım. Bütün bezeleri yaptıktan sonra bezeleri tezgahın üzerine aralıklı olacak şekilde yerleştirdim. Sonra yerleştirdiğim bütün bezelerin üzerine hafif elimle bastırıyorum. Sonra orta kısmına sırasıyla bir tatlı kaşığı kadar beyaz peynir yerleştiriyorum. Peynirleri yerleştirdikten sonra bezenin bir tanesini elime aldım. Kenarları ortada bu şekilde birleştiriyorum ve mekik şeklini veriyorum. Parçalarımıza istediğiniz şekilleri verebilir,
istediğiniz iç malzeme kullanabilirsiniz. Veya içine hiçbir şey koymadan sade de yapabilirsiniz. Sizler de poğaçalarınızı daha pratik yapmak isterseniz benim yaptığım yöntemle yaparsanız daha seri bir şekilde poğaçalarınıza şekil vermiş olacaksınız. Bu şekilde 10 dakikada kolayca hazırlıyoruz. Diğer bezelerin hepsini kapatıp şeklini veriyorum ve yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Poğaçalara şekil verirken tek tek uğraşmak yerine benim yaptığım yöntemle tezgah üzerinde yaparsanız daha pratik olacaktır. Tepsiye yerleştirdiğim dereotlu poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürmek için ayırdığım bir tane yumurta sarısına güzel kızarması için bir çay kaşığı pekmez ekleyip karıştırıyorum. Sonra poğaçaların üzerine güzelce fırça yardımıyla sürüyorum. Ardından üzerine bu şekilde ortasından bir çatal yardımıyla çizik atıyorum. Arzuya göre üzerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Ben kavrulmuş susam serpiyorum. Poğaçalarımız fırına vermek için hazır. Önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırına veriyorum. Altı ve üzeri kızarana kadar kontrollü 25-30 dakika arası pişiriyoruz. Her fırın farklı sürede pişirir. Saate takılmayın. Pişirme süresini kendi fırınınıza göre ayarlayın. Nar gibi kızarıp pişen dereotlu poğaçalarımızın altı ve üzeri kızarınca fırından çıkarıyorum. Tepsiyi bir telin üzerine alıyorum. Soğuması için 5 dakika bekletiyorum. Mis gibi kokusuyla, görüntüsüyle poğaçalarımız efsane oldu. Çay saatlerinize, kahvaltılarınıza harika bir poğaça tarifi. İlk sıcağı geçen poğaçalarımızı servis tabağına alıyorum. Çay saatlerinize, kahvaltılarınıza artık pastanelerden almanıza gerek kalmadan kendiniz dereotlu poğaçalarınızı yapabilirsiniz. Poğaçalarımızın dokusunu görmeniz için bir tane poğaçamızdan elime alıyorum. Poğaçamızın altı ve üzeri güzelce kızarmış. İç dokusunu görmeniz için de bölüyorum. İç dokusunu da görüyorsunuz. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşak. Harika bir poğaça tarifi. Yiyenlerden çok beğeni alan tarifimi kesinlikle sizlerin de denemenizi öneriyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere.
Hoşça kalın, sevgiyle kalın.